Herkese selamlar kıymetli dostlar, umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün Arda Güler'in Atletico Madrid maçı sonrası performansı, yaşananlar, onunla çıkan haberler, Marca gazetesi var, AS gazetesi var, El País gazetesi var. Bunlarla ilgili olanı biteni anlatacağız. Arda Güler iyi bir maç çıkardı, bir gol bir asist yaptı. Yani muhtemelen maçın oyuncusu seçilir, işte geri dönüşün mimarı, bir sürü şeyler bekliyordum ama işte sonra bir penaltı yaptırdı. Penaltı ile ilgili tartışmalar var ama yani net penaltı, hala neden tartışmalar var bilmiyorum. Ve ondan sonra da Arda Güler'in oyununda da biraz düşüş oldu. Belki psikolojik olarak bozulduğunu düşündü Xabi Alonso. Oyundan aldı, yerine Mastantuono girdi. Fakat Mastantuono'nun girmesiyle artık resmen Real Madrid'in atakları durdu gibi bir şey oldu yani Mastantuono'dan sonra. Orta sahada neredeyse yok olan bir Bellingham topu orta sahada Real Madrid'in orta sahada topu tutmasını engel oldu resmen ve Atletico Madrid orta saha üstünlüğünü ele geçirdiği için maç boyunca sadece belirli bir dönem Real Madrid'in üstün oynadığı noktalar vardı. Maç boyunca Atletico Madrid üstün oynadı. Zaten 5-2 gibi tarihi 1954-55 sezonundan sonra en farklı skorla galibiyet kazanıyor Atletico Madrid bu sonuçla. Fakat biz burada Arda Güler noktasından bakarsak iyi bir maç çıkardı Arda Güler, en azından yaptırdığı penaltıya kadar. Penaltıdan sonra o kadar hızlı çıktı ki yani sonrasında etkilendi mi, kötü mü oynadı, o değerlendirmeyi yapamıyoruz mecburen. Çünkü oyunda değildi ama penaltıya kadar gerçekten Real Madrid adına sahanın en iyilerinden biriydi. Hatta Mbappe ve Arda Güler, yani en iyi ikili isim Real Madrid adına oldu. Neler yaptı? 2 şut çekti, biri isabetli. İsabetli olan aynı zamanda gol oldu. Ve bu istatistikle oyunun en iyi, yani Real Madrid adına en iyi 3. istatistiğini yaptı. Bir çalım başarısı var Arda Güler'in. O da golden önceydi. Daha doğrusu Atletico Madrid'in golünden önce harika bir çalım attı. Aynı anda aslında 2 kişiyi geçti o pozisyonda. Bir faul aldı. İsabetli şut ve gol beklentisi de 0.26 olarak kayda geçti. 41 kez topla buluştu. Maç boyunca 28 defa pas attı. 22 isabetli pas. İsabeti biraz düştü. Onu söyleyeyim, %79 isabetle oynadı oyunu. Ama bunda şunun da etkisi var. Yani Bellingham oynatmak için Arda Güler'i yeniden Carlo Ancelotti'nin koyduğu, yanlış olarak koyduğu sağ açığa koydu ve Arda Güler geçen sene sürekli eleştirdiğimiz, o bölgede oynadığı için sürekli eleştirdiğimiz sağ açıkta oynadı maçın. Ama tabii ki Xabi Alonso bunu şöyle yapmış. Evet, sağ açığa kağıt üstünde koymuş. Genel olarak ataklara çıkmadan önce sağ açıkta duruyor ama top Real Madrid'in ayağındayken Arda daha içeri kat ediyor. Daha orta saha, ofansif orta saha noktasına, 10 numara bölgesine kadar geliyor. Orada topla bir şeyler oyunun içerisine katılmaya çalışıyor. Kontra ataklarda zaten direkt ceza sahasına girişler yapıyor. Evet, tam Carlo Ancelotti'nin Arda'yı oynattığı bir sağ açık sisteminde değil ama sonuç olarak bir sağ açık sisteminde oynattı ve oynattığı ilk maçta bir asist, bir gol yapmasına rağmen kendi istatistiklerinde, oyun içi istatistiklerinde düştüğünü gördük. Yani demek ki Arda Güler'in burada oynatılmaması gerekiyor. Bellingham'dan ne kadar fayda sağladı bilmiyorum. Xabi Alonso onu maçta tutmaya devam etti Arda'dan sonra bir süre daha. Peki orada Bellingham mı tercih edilmeliydi, Arda Güler mi? Topu ayağında tutamayan bir Real Madrid gördük. Orta saha organizasyonu olmayan bir Real Madrid gördük ki ben son dönemlerin en kötü Valverde'sini de izledim dünkü maçta. 4 defa orta yaptı. Tabi burada serbest vuruşların da etkisi var ve bir de kilit pas yaptı. O kilit pas da gol oldu zaten. Asiste dönüştü o kilit pas. Mbappe yaptı. Yine Arda Güler Mbappe işbirliği çıktı. 6 defa ikili mücadeleye girdi. 3'ünü kazandı. 2 defa faul yaptı. Zaten bunlardan biri de penaltıya sebep oldu. Ve bir top kapma var. O da top kapmayı da yanlış hatırlamıyorsam Julian Alvarez'den top kapmıştı. Sol tarafta atağa çıkıyorlardı.
Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Orada gerçekten tereyağından kıl çeker gibi gitti topu aldı. Harika bir enstantaneydi o da Arda Güler için. Peki İspanya'da neler konuşuluyor? İspanya'da Arda Güler performansı ile ilgili İspanya basını gündem oldu. Bir gol bir asiste takımını direkt öne geçirdi ama bir de penaltıya sebebiyet verdi. Penaltılara göre işte Mateo Lourdes penaltı için eski hakem bu İspanyol. Bana göre penaltı olmamalı demiş. Tehlikeli hareket olarak yorumlayabilirsiniz. Ama penaltı olmaz demiş. Yani şöyle bir şey demeye getirmiş. Çift vuruş kullanılabilirdi falan ama bence saçma. Neden böyle bir yorumu yaptığı bilmiyorum. Bir de Marca'nın bir hakem analisti var. O da Perez Burul. O da penaltı değil demiş ama bence net penaltı yani. Ve bu ikisi dışındaki bütün hakem otoriteleri de penaltı diyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani doğruya doğru demek lazım. Ve Arda Güler'le ilgili AS gazetesinde bir haberde şu kelimeler öne çıktı. Türk oyuncu sahadan çıkana kadar Madrid'in en iyilerinden biriydi. Mbappe'ye ilk golü atması ve atması için pas verdi. Tam olarak doğru terimi bu. Takımın ikinci golünü kaydetti. Sahanın her yerindeydi. Savunmada elinden geleni yaptı. Sorun daha çok Huijsen ve Carreras gibi bugüne kadar olağanüstü performans sergileyen birkaç oyuncunun aniden ortadan kaybolmasıydı. Muhteşem bir performans sergiledi ancak son dakikalarda biraz bocaladı. İlk 11'in sürpriziydi ve Mastantuono'yu yedek kulübesinde bıraktı. Zaman zaman fark yarattığı sağ kanatta başladı ve Mbappe ile etkileyici bir bağlantı kurma yeteneğini yeniden gösterdi. Arda, Kylian gibi bir öldürücü için bulunmaz bir nimet olan savunmanın arkasından topları kontrol ediyor, zamanlıyor, gönderiyor. Bunun ortak sahadaki katkısı ve derinlerden gelme yeteneği de etkilendiğinde ortaya olağanüstü bir sonuç çıkıyor. Derinlerden gelerek skoru 2-1 yapan, yani derinlemesine koşular yaparak skoru 2-1 yapan golü attığı tek dezavantajı ikinci yarıdaydı. Normalden daha fazla top kaybetti ve tartışmaya açık olsa da bacaklarını biraz fazla kaldırdığı açıkça görülen bir penaltı yaptırdı. Pervasız bir hareket, özgeçmişine bir leke demiş burada AS gazetesi Arda için. Tabii ki şöyle bir şey var. Arda o penaltıyı yaptırmasaydı o gene gol olacaktı. Çünkü penaltı yaptırdığı oyuncu çok böyle avantajlı bir pozisyonda ve topa dokunmasıyla top ağlara gidecekti. Onu da söylemekte fayda var. El País gazetesi Atletico Madrid, Mbappe, Arda Güler ve Vinicius'un 2 gol atmalarına sebep olan anlık parlamalar dışında neredeyse hiç ara vermeden Real Madrid'i sürekli alt etti. Xavi, Bellingham'ı omuz ameliyatından bu yana ilk defa ilk 11'de oynattı ve Mastantuono'yu kesti. Arda Güler ilk 11'de kaldı ancak sağda oynadı, yani sağ tarafta oynadı. RTV yani Arda Güler ve Mbappe Madrid'in en iyi oyuncularındandı. Vinicius rakiplerinin çalımladıktan sonra penaltı noktasında Arda Güler'in Oblak'a voleyle geçmesini sağladı yazmış. Sadece bu kadar. Ve Marca gazetesi benim için önemli. Kapakta da bunu yazıyorum zaten. Arda'nın en tuhaf derbisi. Gerçekten öyle oldu. Marca gazetesi şöyle demiş bu başlığı attıktan sonra. Sezonun başındaki o korkutucu makine gibi takımdan eser yok. Sadece her zaman süper kahramanı oynamaya hazır Mbappe'den ve Xavi'nin anlaşılmaz bir şekilde sahadan çıkardığı bambaşka bir seviyede yaşıyormuş gibi görünen Arda Güler'den gelen anlık görüntüler var. Marca gazetesi Arda Güler'in oyundan çıkarılmasını eleştirmiş. Gerisi tam bir felaket. İlk yarıda kahraman, ikinci yarıda penaltıya neden olan ve yedek kulübesine gitti. Türk oyuncu Real Madrid'in 2 golünde de rol oynadı ve Madrid'in kaybettiği maçta şaşırtıcı bir şekilde oyundan alındı. Arda Güler, Xabi Alonso'nun kendisine duyduğu güveni tüm sezon boyunca fazlasıyla geri ödüyor. Şu anda Xabi için vazgeçilmez olmasının nedenini gösterme fırsatını da kaçırmadı. Türk tutkusu Madrid'i ele geçirdi demiş Marca gazetesi ve sözlerine şöyle devam etmiş. Real Madrid Atletico'nun ilk golünün ardından sahadaki en zor anlarından birini yaşarken Arda Güler 2 kez sonsuz büyüsüyle takım arkadaşlarının imdadına yetişti. Önce milimetrik bir derin pasla Mbappe'ye
1-1'i getiren asisti yaptı. Kısa süre sonra da Vinicius'un muhteşem bireysel hareketlerini hassas bir vuruşla tamamlayarak golünü kaydetti. Birçok takım arkadaşı ortadan kaybolurken Türk oyuncu hızlı bir geri dönüş için takımını sürükledi. Türk oyuncu ilk yarıyı Real Madrid'in kahramanı olarak tamamladı. Ancak İkinci yarıda durum tamamen değişti. Önce tartışmalı bir penaltıya neden olarak Atletico'nun tekrar öne geçmesini sağladı. Kısa süre sonra ise Xavi tarafından oyundan alındı. Bir de skandal hareket dedikleri bir başka olay var. Öte yandan maçta dair ilginç bir detay ise Arda Güler'in bulduğu golden sonra yaşandı. Gol sevinci için tribüne yönelen Arda Güler'in aksine Mbappe, Vinicius ve Bellingham farklı bir yöne gitti. Arda Güler'in golünü kendi aralarında kutlayan üçlünün bu görüntüsü de gündem oldu. Enteresan bir görüntüydü. Ama bence orada yani Vinicius'un da o çalım attı, geldi oradan çok güzel bir pas çıkardı. Yani belki aralarında maçtan önce bir şey konuşmuşlardı Vinicius'un asist yapmasıyla ilgili. Yani asist yapmıyor ya Vinicius, pas vermiyor ya, illa kendi gidiyor. Orada ben de çünkü o pası çıkardığına şaşırdım açıkçası, onu söyleyeyim. Belki onunla ilgili bir şey olmuştur aralarında. O yüzden öyle bir kutlama yapmışlardır ama olmayacak bir şey, onu da söyleyeyim. Takımın içerisinde gene huzursuzluk falan öyle şeyler yok. Ben onu tekrardan bildiriyorum. Çünkü oraya giden de abilerimiz, dostlarımız var. Onlardan aldığımız bilgi. Yani herhangi bir olumsuzluk yok. Özellikle Mbappe ile Arda Güler arasında o kadar araları iyi ki yani anlatamam. Çünkü Mbappe'de geçen sene aradığı şeylerin hepsini bu sene Arda Güler'de buldu. Geçen sene verilmeyenler, ona atılmayan paslar, o delirdiği ve 5 kişinin arasına girmek zorunda hissettiği maçlar falan yok. Yani o da Arda Güler'i buluyor. Kendisi de sürekli Arda Güler tarafından destekleniyor. O yüzden o konuda da herhangi bir sıkıntı yok. Onu da buradan bildireyim. Hepinize teşekkür ediyorum kıymetli dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.